Bir gün Musa kayınpederinin koyunlarını güderken birdenbire alev alev yanan bir çalı gördü. Musa şaşırmıştı. Çünkü çalı yanıyor ama tükenmiyordu. Böylece Musa neler olduğunu anlamak için ona yaklaştı. Bir sesin onu çağırdığını duydu. "Fazla yaklaşma Musa. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım." Ve Musa yüzünü kapadı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. "Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı gördüm ve angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Onlara vaat ettiğim toprakları vermek için İbrahim'le yaptığım antlaşmayı anımsadım. İşte bu yüzden onları kurtarmaya ve Mısır topraklarından çıkarıp bereketli topraklara, vaat edilmiş topraklara götürmeye karar verdim. Ve şimdi halkımı çıkarmasını söylemen için seni Firavun'a göndereceğim," dedi. Bunun üzerine Musa Tanrı'ya şöyle dedi: "Ben kimim ki beni Firavun'a göndereceksin?" Tanrı şöyle yanıtladı: "Ben seninle olacağım. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız." Musa şöyle sordu: "İsraillilere gidip beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi dersem adın nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?" Tanrı, "İsraillilere de ki, beni size benim diyen Tanrı gönderdi." Musa, "Peki ya beni dinlemezlerse ve bana inanmazlarsa? Peki ya bana Rabbin sana göründüğü doğru değil derlerse ne yapmalıyım?" Rab, "Elinde ne var?" diye sordu. Musa, "Değnek," diye yanıtladı. Rab, "Onu yere at," dedi. Değnek bir anda yılan oldu. Ve ayrıca ona şöyle dedi: "Şimdi yılanı tekrar tut." Musa tuttu ve yılan yine değnek oldu. Rab, "Bunu yap ki atalarının Tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar," dedi. Ayrıca ona bir başka mucize daha verdi. Rab, "Elini koynuna koy," dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış gibiydi. Elini yine koynuna koyup çıkardığı zaman deri hastalığı yok olmuş ve eli eski haline dönmüştü. Rab, "Eğer bu iki mucizeye de inanmazlarsa Nil'den biraz su alıp toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek," dedi. Musa Rab'be, "Aman ya Rab," dedi. "Hayatım boyunca kendimi kelimelerle ifade etmekte güçlük çektiğimi ve iyi bir şekilde konuşamadığımı biliyorsun. Başkasını gönder." Rab, "Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Ağabeyin Harun'u seninle birlikte göndereceğim. Halka ne söylenecekse ona sen söyleyeceksin," dedi. Musa önceleri bir sarayda yaşarken daha sonra çoban oldu. Tanrı Musa'nın hayatındaki bu değişiklikleri tüm halkı kurtarmak için nasıl kullandı? Tanrı'nın isteği halkını 400 yıllık kölelikten kurtarıp Mısır topraklarından çıkarmaktı. Size göre Tanrı bu büyük görevi yerine getirmek için neden zaafları ve güçsüzlükleri olan sıradan bir insanı seçti? Musa'nın öyküsünden Tanrı'nın yaşamınız üzerindeki hakimiyeti ve en zor anlarınızda bile sizinle ilgilenmesi hakkında ne çıkarabilirsiniz?